1931 yılında yayımlanan Cesur Yeni Dünya, İngiliz yazar Aldous Huxley tarafından kaleme alınmış bir romandır. Bu eser, geleceği tahmin etmekten çok, insanın mutluluk uğruna nelerden vazgeçebileceğini sorgular. İnsanlık tarih boyunca aynı sorunun peşinde koştu. Daha huzurlu bir dünya mümkün mü? Dinler, felsefeler, ideolojiler, devletler, hepsi insanı daha uyumlu hale getirmeye çalıştı. Ama sonuç hiç değişmedi. İnsan her zaman zor bir varlık oldu. Huxley bu soruya karanlık bir cehennem çizerek cevap vermez. Aksine fazlasıyla düzenli, fazlasıyla güvenli, fazlasıyla mutlu bir dünya hayal eder ve tam da bu yüzden rahatsız eder. Romanın zamanı milattan sonra değil, Ford'dan sonra olarak ölçülür. Henry Ford seri üretimin simgesidir. Bu dünyada kutsal olan şey din ya da gelenek değil, verimlilik ve sürekliliktir. Toplum üretim bandı gibi işler. İnsan da bu bandın bir parçasıdır. Bu dünyada insanlar doğmaz, insanlar üretilir. Kuluçka ve şartlandırma merkezlerinde hangi sınıfa ait olacağın, ne kadar düşüneceğin, nasıl bir hayat yaşayacağın belirlenir. Daha dünyaya gelmeden. Toplum alfadan epsilona kadar katı bir kast sistemine ayrılmıştır. Alfalar düşünür, betalar yönetir, gamma ve deltalar çalışır, epsilonlar en ağır işleri yapar ve kimse itiraz etmez çünkü herkes kendi yerini sevmeye şartlandırılmıştır. Aile kavramı bu dünyada yoktur. Anne, baba, çocuk gibi kelimeler utanç verici ve ilkel kabul edilir. Bağ kurmak tehlikelidir çünkü bağ kuran insan sorgulamaya başlar. Bu toplumda bastırılmış duygu istenmez. Aşk, kıskançlık, sadakat, derin bağlar istikrar için riskli görülür. Çözüm basittir, haz ve sürekli meşguliyet. Soma, devlet tarafından ücretsiz dağıtılan bir maddedir. Uyuşturucudur ama yan etkisi yoktur. Bağımlılık yapmaz. Ve en önemlisi, acıyı yok eder. Üzgünsen 1 gram soma, sorguluyorsan 2 gram soma. Gerçeklik geçici olarak askıya alınır. Soma mutluluk vermez, sadece rahatsızlığı ortadan kaldırır. İnsanlar acıyı tanımadığı için özgürlüğü de aramaz. Ahlak, vicdan ve anlam küçük bir şişeye sığdırılmıştır. Bu dünyada tüketmemek suçtur, onarmak yanlıştır, atmak erdemdir. Herkes hem tüketici hem de sistemin bir parçasıdır. İnsan bile tüketilir. Bu kusursuz düzenin içine dışarıdan biri girer. John. Shakespeare okumuştur, acıyı bilir, aşkı bilir ama yeni dünyada bunlara yer yoktur. John uyumsuzdur. John'un talebi basittir ama kabul edilemezdir. Anlam ister, özgürlük ister, acı çekme hakkını ister ama bu dünyada mutluluk bir tercihten çok zorunluluktur. Ama bu dünya acıya, sorgulamaya ve anlam arayışına göre kurulmamıştır. John'un istedikleri bir tehdit olarak görülür çünkü bu düzen mutlu bireyler değil, sorunsuz bireyler ister. Ve böylece John cezalandırılmaz, dışlanır. Bu dünyada kalmasına izin verilir ama ona ait olabileceği hiçbir yer bırakılmaz. 332 sayfalık bu eser bize şunu sorar: acıyı yok eden bir düzen insanı gerçekten özgür kılar mı? Yoksa anlamdan arındırılmış bir mutluluk yaşamak değil, sadece sürdürmek midir?